Merhaba. Bu videoda sizlere Epson marka L serisi 3050, 3060 ve 3070 model numaralı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda atık mürekkep petlerinin nasıl söküleceğini göstereceğim. Aynı zamanda söküm işleminden sonra bu petlerin nasıl yıkanarak tekrar yerine takılacağını göstereceğim. Bunun için öncelikle yazıcının elektriğinin kesilmesi gerekiyor. Yani elektrik bağlantısının kesilmesi gerekiyor. Arkasındaki fişi çıkarabilirsiniz. Daha sonra yazıcıyı uygun bir biçimde kendinize çekerek ya da benim yaptığım gibi bir masanın şu şekilde bir masanın kenarına koyarak rahat bir biçimde yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde yazıcımı ayarladım. Bakın şu arka kısımda şurada ve şurada 2 adet yıldız vida var. Uygun uçlu bir yıldız tornavidayla bu vidaları söküyorum. Bu vidalardan birisi ince, birisi kalın olacaktır büyük bir ihtimal. Bunları karıştırmayın. Vidaları kontrol ederek, bakarak sökün. Evet, bakın. Sağ taraftan çıkan vida kısa ve ince, sol taraftan çıkan vida kalın ve uzun bir şekilde çıktı. Şimdi şu vidaları söktüğüm yerde bulunan şu dış kapağı hafifçe kastırarak çıkarıyorum. Fazla bir şiddet uygulamanıza gerek yok. Bu şekilde kolay bir şekilde çıkıyor. Bakın. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. Bakın şu elinizi içerisinde mürekkep pedi bulunan plastik haznenin altına elinizi değdiriyorsunuz ve sağa doğru hafifçe çekiyorsunuz. Bakın. Şöyle sağa doğru hafifçe çekince yarım santim bu bir hareket ediyor. Ve kendini bırakıyor. Bu şekilde çıkarıyorsunuz. Bu kadar. Bu şekilde atık mürekkep petlerinin yer aldığı plastik hazneyi dışarı çıkarabilirsiniz. Oldukça kolay bir işlem. Şimdi mürekkep petlerini yıkayalım. Şimdi atık mürekkep pedi haznesi içerisinde yer alan süngerleri, keçeleri dikkatli bir şekilde çıkaracağım. Bakın şurada bir boşluk var. Buradan hafif tornavidayı sokarak bu şekilde çıkarıyorum. Bu şekilde şu ortadaki keçeyi çıkardıktan sonra diğerleri kolay bir şekilde çıkacaktır. Şöyle koyayım. Bu şekilde hepsini çıkarıyorum. Bakın parçalar birbirinden farklı üretilmiş. Bu şekilde çıkarıyorum ve sıcak suyla yıkayacağım şimdi. Üzerinize mürekkep sıçratmamaya dikkat edin. Çünkü bu mürekkep kolay çıkan bir mürekkep türü değil. Sıcak suyla yıkamanız da mürekkebin çözünürlüğünü artıracağı için daha kolay çıkacaktır. Hafifçe sıkarak, biçimlerini bozmadan yıkayabilirsiniz. Mürekkep petleri mürekkep kusmayı azalttı. Yoğun bir mürekkep çıkmıyor artık petlerden. Büyük ölçüde temizlendiklerini düşünüyorum. Şu şekilde hafif sıkma hareketleriyle içerisindeki kalan suları akıtıyorum. Fazla hırpalamadan hafif baskı uygulayarak sıktım. Bir de mürekkep pedi haznesini yıkamak istiyorum. Elimiz değmişken bunu da yıkayalım. Evet, bunları da yıkadık. Şimdi merak ediyorum, elimdeki mürekkep çıkacak mı sabunla? Tabii önce lavaboyu da yıkayayım. Fayansın derzine bir damla mürekkep sıçradı ve çıkmıyor. Ona dikkat edin. Ben çıkaramadım az önce. Evet, lavabodan çıktı. Şimdi de elimi yıkayacağım. Umarım çıkar. Keşke elime eldiven taksaydım. Hiç aklıma gelmedi. Siz muhakkak ondan takın. Aslında evde de vardı ama neden aklıma geldi bilmiyorum. Videoya odaklandığım için sanırım akıl edemedim. Siz böyle bir akılsızlık yapmayın. Elinize balona benzeyen lastik eldivenden takarsanız eliniz batmaz. Böylelikle mürekkebin kolay çıkmadığını da görmüş olduk. Siz muhakkak lastik eldiven takın. Evet, mürekkep haznesini yıkadım. Atık mürekkep petlerini de yıkadım. Bayağı inceldiler. Tekrar hazneye yerleştirdiğimde atık mürekkepleri tekrar depo ettikçe bunlar şişecektir. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bunların ilk sefer için değiştirilmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Şimdi bunları uygun bir yere kuruması için bırakacağım. Sanırım bir iki gün geçecek tamamen kurumaları için. Bu şekilde. Bu arada bir şey fark ettim. Az önce yıkayıp da
sıkarak suyunu aldığım petlerin çok inceldiğini fark ettim ve tekrar hazneye yerleştirerek bu şekilde ıslattım ve tekrar bakın eski hacimlerini kazandılar. Bunu sıkarak değil de bu şekilde tamamen iyice yıkadıktan sonra bakın fazla bir mürekkep akmıyor. Yani bu çok hafif akıyor ama bunun tamamen kesilmesi için çok fazla bir miktarda suyu israf etmek istemiyorum. Bu kadar temizliğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Yıkama işlemini sonlandırdım. Şimdi kurumak üzere mürekkep petlerini sıkmadan çıkarıyorum ve bir karton üzerine bu şekilde kurumak üzere bırakacağım. Bu şekilde kururlarsa hacimlerini kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Evet, pedleri şimdi bu şekilde küçük bir kutuyu dik koyarak üzerine yerleştirdim. Kutu üzerine koymanızda yarar var çünkü pedlerin emdiği suyu kutu emecektir. Hem kurumasını hızlandıracaktır hem de pencerenizin önündeki bu bölgelere mürekkebin akmasını önleyecektir. Tamamen yıkandığını düşünmüyorum çünkü. Bu şekilde daha uygun bir şekilde kuruyacaktır diye düşünüyorum. Aradan 2 gün geçti. Atık mürekkep petleri tamamen kurudu. Size göstereyim bakın. Yıkarken zaten fazla eğip bükmemiştim. Dolayısıyla hala sert yapılarını muhafaza ediyorlar. Şimdi bu mürekkep petlerini tekrar haznelerine yerleştireceğim. Bakın şu iki parçadan bir tanesi daha kısa. Zaten bunlar da bu haznede birbirlerinin yerlerine girmesinler diye farklı ölçülerde üretilmişler. Evet, bu parça da buraya bakın. Şurada gedik var. Buraya girecek. Bu en uzun parça da buraya girecek. Şimdi burada bir boşluk oluştu. Bu boşlukları pamuk ya da benzeri şeylerle doldurmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu mürekkep petleri tekrar atık mürekkeple doldukça şişeceklerdir. Dolayısıyla ben bu şekilde yerleştireceğim. Ya da bunu daha önce yapıp da farklı bir tecrübe edinen varsa yorum kısmında belirtirlerse biz de faydalanmış oluruz. Bu şekilde atık mürekkep pedi haznesini yerine yerleştireceğim. Yazıcıyı masanın kenarına koydum ve hafif öne doğru çekiyorum. Yere düşürmemeye dikkat edin. En azından yazıcının yarısından fazlası masa üzerinde kalsın. Yani ağırlık merkezi masa üzerinde kalsın. Hafif şöyle ortalayayım hatta. Güzel görün. Tekrar mürekkep petlerinin kontrolünü yaptım. Şimdi yerleştirirken şu vida deliği ile bu vida yuvasını hizalamaya çalışmayın. Çünkü bunlar hizalı olursa girmeyecektir. Hafif yarım santim 1 santim sağında olacak şekilde sokmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde hiçbir kuvvet uygulamadım asla. Şu şekilde yerine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra yarım santim şu yöne hareket ettiriyorum. Bu kadar. Tekrar göstereceğim. Bakın bu şekilde yerine yerleştiriyorum. Şurada boşluk var. Yerine yerleşiyor. Bakın şu vidanın yuvasıyla vida deliği hizalı olmayacak. Yarım santim sağ tarafta olacak şekilde bakın yerleştirdim ve şimdi şu yöne az önceki hazneyi hareket ettiriyorum ve yerine oturuyor. Evet, diğer kapak da buydu. Şöyle burayı da ortalayayım. Daha güzel görün. Bakın yine bunu hiç fazla kaba kuvvet uygulamadan yerine yerleştiriyorum. Bu kadar. Evet, bu sökmüş olduğum vidaları size göstermek istiyorum. Bunlardan birisi kısa, birisi uzun. Bakın. Kısa olan bu tarafın vidası, uzun olan bu tarafın vidası. Şimdi bu vidaları vidalayacağım. Fazla kuvvet uygulamayın. Vida yuvalarını çatlatırsınız. Yani bu kapağı tutacak kadar sıkmanız yetiyor. Epson L3060 yazıcımın atık mürekkep petlerini yerine yerleştirdim. Siz de bu şekilde atık mürekkep petlerinizi söküp yıkayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi tüm işlemleri gerçekleştirerek yazıcınızın atık mürekkep petlerini periyodik olarak temizleyebilirsiniz. Bu mürekkep petleri gereğinden fazla dolarsa yazıcınızın altından atık mürekkebin akması bir olasılıktır. Yani benim başıma böyle bir şey gelmedi ama
Bunu da söylemek istiyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Atık mürekkep pedlerinin yıkanması konusunda ya da sökülüp takılması konusunda herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorarsanız memnuniyetle cevap veririm. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.